Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bayram için herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bir tatlı tarifiyle geldim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz bu tarifimi. Sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Şerbeti için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şekeri ve 3 su bardağı suyu tencereye alalım. Biraz karıştıralım. İçerisine bir dilim limonun suyunu sıkıp limon kabuğunu da şerbete ekleyelim. Şekerler erinceye kadar karıştıralım. Kaynayan şerbetimizi 10 dakika kısık ateşte kaynatalım ve ardından ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamur kısmına geçelim. Uygun bir yoğurma kabına 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurtayı alıp spatula yardımıyla karıştıralım. Karıştırdıktan sonra içerisine 125 gram tereyağı veya margarini ekleyelim. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta, tereyağı veya margarinin oda ısısında olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Spatula ile karıştırıp pürüzsüz kıvam almasını sağlayalım. Tüm malzemelerimizi karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı kadar irmik, 1 paket kabartma tozunu ekleyelim ve karıştıralım. Karıştırdığımız malzemelerin içerisine 1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesini ekleyelim ve azar azar unumuzu ekleyip karıştıralım. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ama un miktarı sizin kullandığınız malzemenin kalitesine göre değişebilir. O yüzden muhakkak kontrollü ekleyelim unu. Artık spatulayı bırakıp elle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurumu yeterince yoğurdum. Size de kıvamını göstereyim. Yumuşak, ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında güzel bir hamur yoğurdum. Hamurun bu kıvamda olmasına dikkat edin. Eğer çok katı bir hamur yoğurursanız şerbeti çekmeyebilir. Bu aşamada tatlı hamurumu ceviz büyüklüğünde koparıp yuvarlak bir beze haline getiriyorum. Sonrasında şekil vermesi daha kolay ve eşit büyüklükte oluyor. Siz dilerseniz tek tek koparıp da şekil verebilirsiniz. Benim bu şekilde daha kolayıma geldi. Bütün hamuru bu şekilde bezeler haline getirdim. Daha sonrasında hamurun bir tanesini tezgahıma alıp üzerini bastırıp elimle açıyorum. Ardından hamurun tam ortasına yeteri kadar Antep fıstığı içi koyuyorum. Hamuru kenarlarından toparlayarak birleştiriyorum. Sonrasında görüntüsünün daha düz olabilmesi için hamuru yuvarlıyorum. Baş parmağımla tam ortasından bastırıp
Kürdanla yanlarından şekil veriyorum. Bu şekilde görüntüsü ve tadı harika oluyor. İçine Antep fıstığı kullandım. Sizler ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz. Eminim sizler de denedikten sonra favoriniz olacaktır. Tarifin detaylı malzeme listesini aşağıya açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Bütün hamurumuza aynı şekli verelim. Bakın Antep fıstığını içerisine koyuyorum. Kenarlarından toparlıyorum hamuru. Birleştiriyorum. Düzgün bir görüntü olması için de yuvarlıyorum. Baş parmağımla tam ortasına bastırıyorum. Kürdanla kenarlarından şekil veriyorum. Yapımı çok kolay ama görüntüsü şahane. Sizler de mutlaka bu tarifimi deneyin. Bütün hamuru aynı şekli verdikten sonra önceden ısıttığım 170 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyorum. Fırından çıkan tatlımıza hemen sıcakken soğuk şerbetini döküyorum. Şerbetin tamamen soğuk, tatlının sıcak olmasına dikkat edelim. Bu detay önemli. Aksi halde istediğimiz lezzeti yakalayamayız. Eğer vaktiniz varsa en az bir gece bekletin tatlıyı. Ben çekimi bitirebilmek için birkaç saat bekletebildim. Üzerine Antep fıstığı ile süslüyorum. Tatlım şimdiden efsane görünüyor. Sizler de muhakkak deneyin. Bayramda misafirlerinize farklı bir tarif arıyorsanız bu tarife muhakkak bir şans verin diyorum. Sunum için tatlımı servis tabağına alıp sizlere de göstermek istiyorum. Tatlım şahane olmuş. Sizler de bu tarifimi beğenip kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yeni videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Şimdiden iyi bayramlar.